her zamandan herkese merhaba. Bir yarışmayla hayatımıza giren ve kendini bize çok sevdiren bir isim var bu hafta. Barış Akarsu. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Yarışmadan itibaren almak gerekirse, yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Ve sence bu işe başlamak için yarışma doğru nokta mıydı? Öncelikle katılmaya nasıl karar verdim? Karadeniz Revisi'nde çalıştığım sıralarda bu tür yarışmalar çıkmıştı televizyonlarda. Ve sürekli arkadaşlarımdan bana yoğun bir tepki, işte Barış sen de katıl, şey yaparsın, olur. Ben de hiç o aralar böyle sıcak gelmemişti bana. Sonra bu ikinci yarışma çıktıktan sonra dedim ben buna katılmak istiyorum ve katılacağım. Birdenbire karar verdim ve birdenbire her şey oldu. İlk bir hafta işte fragmanları döndüğü sırada işte gazetede formu doldurdum. Bir hafta yattı. Yani hiç şey yapmadım, peşinden koşturmadım. Sonra 2-3 gün kala işte yarışmanın son noktalarında böyle yani bilgisayardan formu doldurdum ve yolladım. Sonra arkasını aradılar. Ve öyle bir İstanbul maceram başladı benim. Ondan sonra sürekli İstanbul'a işte seçmelere gelip gitmeler. Ve sonra yarışmaya seçildim ve girdim. Peki bu iş için doğru bir nokta mıydı yarışma sence? Türkiye'de bazı şeyler o kadar zor ki ve yapılması için mutlaka medya önemli. Çünkü Türkiye'de o kadar çok değerli insan, o kadar değerli müzisyen var ki bunlar kendilerini gösteremiyorlar. Göstermek için de bu tür şeyler önemli, gerekiyor. Yani yarışmalar, ama tabii yarışmalar olsun derken yarışmaların kaliteli olması çok önemli. Yani işte şu anda oluşan yarışmalar gibi değil. Yani işte bir şeyler vermesi, bir eğitim vermesi ve bize böyle yaptılar. Yani ben bu yarışmaya girdiğimde eğitim için girdim. İlk noktada eğitim için girdim. Ve çok güzel eğitim aldım orada. Ben şan dersi veriyorlardı. İşte İngilizce dersi. Yani ne bileyim dans dersi, iletişim dersi, konuşma dersi. Yani işte ekran karşısında nasıl durman gerektiğiyle ilgili. Bir sürü yani bize tam donanımlı bir eğitim vermişlerdi. Eğer böyle yarışmalar olursa bence çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hem kaliteli kişiler seçiliyor ya bu işi yapabilecek, hem de iyi insanlar yetiştiriyorlar yarışmalar. Ama yoksa hayatı daha önceden işte şeylerle dolu, ne derler ona, böyle entrikalarla dolu, bu yarışmacıyı alalım da bize reyting yapsın amaçlı yarışmalar çok. Onlar benim hayatımda yeri olmayan şeyler. Yani ve benim karakterime, benim kişiliğime de asla yakıştıramadığım şeyler yani. Rocker olmak biraz çarpıtılıyor galiba, değil mi? Hele son zamanlarda bu gençler işte sokaklarda... Tabii. Yani biz olayın abartısını yapıyoruz. Yani biz olayı çok abartıyoruz ve insanlara o kadar abarttığımız için olay çok çirkin geliyor. Mesela ne bileyim, aileler mesela baktıkları zaman bir rock müzik dinle, işte rock, işte siyah giyinir, işte bu çocuk böyle saçları uzun, bunlar bilmem, asla öyle bir şey yok. Yani asla o şekilde bir şey değil. Yani çok düzenli insanlardır. Çok düzenli yaşarlar. Ve gerçekten hayata karşı o kadar güzel bakarlar ki, yani hayata bakış açıları çok geniştir. Doğayı çok severler. Doğanın içinde rahatlıkla yaşayabilen insanlardır. Ve gerçekten insan özelliklerini kazanmış olan insanlardır bunlar. Ve zaten o özelliklerini kazandıkları için müziklerinde her zaman güzeli, doğruyu verirler. Grup Hayraz'ı dinleyelim mi? Onlar da müzikle uğraşıyorlar. Profesyonel olmak istiyorlardır belki ama şu anda amatör olarak uğraşıyorlar. Onları bir dinleyelim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Peki. Müzisyen kimliğinin yanında son zamanlarda bir de dizi oyunculuğu ön plana çıkmaya başladı. Şeyi merak ediyorum. Oyunculuğa nasıl bakıyorsun? Oyunculuğa nasıl bakıyorum? Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Oyunculuk çok zevkli. Ve ben çok zevk alarak oynuyorum. Bunu da başarabileceğimi sanmıyordum ama insanlar tarafından güzel tepkiler alınca beni motive ediyor ve güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Peki oyunculuk için bir eğitim gerekiyor mu sence? Tabii, mutlaka. Yani her şey için eğitim şart. Ama ilk önce duygudan geçiyor. Her şey için önemli olan şey duygu. Yani müzisyen
olmak için de bir duygu olması gerekiyor. İşte tiyatrocu olmak için de duygu. Yani eğitimle olabilecek bir şey değil. İlk başta tabii ilk önce duygu olması lazım ki ondan sonra onu eğitimle desteklemek gerekiyor. Yani benim çevremde bir sürü eğitim alan ama duygusuz olan bir sürü insan var. Yani en önemli şey karşıdaki insana duyguyu verebilmek. O da yürekten geçiyor. Devam edecek misin? Ya da bu konuyla ilgili eğer devam edeceksen eğitim almayı düşünüyor musun? Eğitim almayı düşünüyorum tabii bu konuda. Devam etmeyi de şöyle düşünüyorum. Kendi standartlarım çerçevesinde kabul ettiğim bazı şeyler var. İşte kendi kişilik ve karakterime uygun rollerde işte ne bileyim yani onun gibi rollerde bulunmak. Ama tabii uzun süreli böyle işte sinema işte ne bileyim dizi oyunculuğu değil benim hayatım. Benim olayım tamamen müzisyenlik. Ben bir müzisyenim. İlk başta bir müzisyenim. Ama hayatımdaki bir hayalim daha var. O da bir sinema filminde oynamak. Çünkü sinemayı çok seviyorum. Sinemayı aşırı seviyorum. Yani her fırsatta, her hafta, 2 haftada bir mutlaka sinemaya giderim. Ve piyasadaki şu anda filmlerin yarısını seyretmişimdir. Barış, hobilerin var mı? Hobilerim var. Takı yaparım kendim. Sonra ne bileyim tahta oymacılığı. Yani öyle tahtalarla oynamayı çok severim. Hep çakıyla gezerim o yüzden. Yani çakıyı sadece tahta oymak için. Evet. Evet. Öyle yani genelde her erkeğin üzerine düşün ne bileyim işte evde bir iş varsa mesela tesisat işi varsa kimseyi çağırmam. Kendim yaparım. Elektrik işi varsa hiç kimseyi çağırmam. Kendim yaparım. Zevk alırım onu yaparken. Yani öyle bir şey olsun da ben zaman harcayayım gibisinden bir olaydır yani. Güzel. Her şeyle uğraşabilecek durumdayım. Yani hiç elim boş durmuyor. Hı? Yani çok hobiliyim. Bol hobili. Peki biraz özel bir soru sormak istiyorum. Barış Akarsu gece yastığına kafasını koyduğu zaman, kendi kendine kaldığı zaman neler düşünür? Aklından neler geçer? İlk önce yarın yapacaklarımla ilgili bir şey oluşuyor kafamda. Ne yapacağım, ne edeceğim. Sonra arkasından işte gelecekle ilgili böyle güzel neler yapabilirim, neler olabilir hayatımda. Bir de öyle düşünceler alırım ama pek gece yatarken fazla bir şey düşünmem. Genelde hemen uyurum. Şimdi İstanbul'a dışarıdan gelmiş bir insan olarak bir şey soracağım. İstanbul'daki oyuncak müzesini gezdin mi? Ya oyuncakları çok severim ama oyuncak müzesini gezemedim. Bak gezeyim ben orayı. Bence gez. Çünkü biz bu hafta Ajandadan Notlar bölümünde Suna Yakın'la birlikte oyuncak müzesini gezdik. Gidelim bir bakalım hadi.